Selamlar. Kişilik tipleri serimize devam ediyoruz. Sıra 11. kişilik tipimiz ben en iyisiyim diyenlerde. Bir yıldız gibi parlak ve kusursuz olduğumda hayatımı güvenle sürdürürüm. En tepede olursam ancak değerli olabilirim diye inanmıştır bu kişiler. Ailesinin kendisinden büyük beklentileri vardır. Ünlü saygın ailenin çocuğudur. Müftünün torunu, başkanın, sanatçının, holding sahibinin oğlu kızıdır. Bize yaraşır çocuk ol derler aile. Bir baskı, büyük bir baskı var çocuğun üzerinde. En iyi olmaktan başka çaresi olmadığına inanır çocuk. Ya da alt sınıf bir aileye sınıf atlatacak olan çocuktur o. Çocuktan beklenti bu yöndedir. Çocuk okumalı, büyük adam olmalıdır. Ailenin yaşadığı bu sefaleti bitirmelidir. Çocuğa bel bağlanır, çocuk kendisi olmayı düşünemez bile. Ona biçilmiş rolü oynamak zorunda hisseder. Ya da ailesi sen en iyisisin, en güzelisin, en başarılı sensin diye enlerle büyütmüştür. Çocuk kendini farklı olmak zorunda hissetmiştir. Ben hiç kimseye benzememeliyim, ben farklıyım, ben eşsizim gibi inançlar yerleşir çocuğa. Bu kibir ve gururla yoluna kendi olmadan devam eder. Ya da kıyaslanan çocuklardır bunlar. Diğer başarılı yaşıtlarıyla kıyaslanır, eleştirilir. Çocuk diğerlerini geçmek zorunda hisseder kendini. Başarılı olunca aferin alır, hayatının gayesi en iyi olmak, başarmak olur. Çocuk kusursuz olmaya, örneğin anne, baba, dede düzeyinde, seviyesinde bir olmaya gayret eder. Gerçekten sonunda olur ama bu bir kopyadır, çakmasıdır, gerçek değildir. Sahte olan kişiyi yorar, hasta eder. Başarılı gibi gözükür ama içerisinde fırtınalar kopar. Mutsuzdur, yaşadığı hayatı anlamlandıramaz. Kendisi olmadığı için içindeki çatışmalarla boğuşmak zorunda kalır. Etrafında kendisinden daha başarılı ya da güzel ya da daha iyi biri varsa buna katlanamaz. O kişiyi uzaklaştırır, dışlar, hatta kötüler, kıskanır. Hangi konu onun için önemliyse o konuda bir numara olmak ister. Herkesi kendine rakip görür, kendiyle kıyas yapar, ölçer, tartar. Başarılı olmak önemliyse başarılı insanları kıskanır, güzelse en güzel o olmalıdır. Her şeyde bir numara, en iyi, en güzel olmak ister. Bulundukları yerde en üst düzeye gelirler. Okulu, ailesi, evi, çocukları hep onun harikalığını yansıtmalıdır. Böyle bir tanıdığım annesini bile aşağılıyordu ev hanımı olduğu için. Kardeşlerinden bile kendini üstün görüyordu. Üniversite mezunu olmayan insanları kendisine muhatap bile almıyordu. Kibir ve ucuplarını, yani için kendilerini çok beğenmelerini saklamaya çalışsalar da bir şekilde belli ederler. Ben fakir, ben deniz gibi laflarla konuşsalar da hal ve beden dilleri kibirlerini ortaya koyar. En iyi olma hırsı vardır yıldızım diyen bu kişilerde. Aksi halde eleştirilecek, küçümsenecek, aşağılanacaklardır. Buna katlanamazlar. Müthiş hırslı ve azimli olurlar. Sadece kendi başarılarıyla ilgilenirler. Onlardan da kusursuz olmaları beklenir zaten. Bana da böyle biri denk geldi. Beni alt etmek, başarılarımı küçümseyip beni yok saymak için epey uğraştı. Sonunda aynı çatı altında kalamadık. Ben yer değiştirdim. O zaman üzülmüştüm ama olanda hayır varmış. Çok şükür Rabbim geriye dönüp baktırmadı, utandırmadı. Yoluma daha güçlü devam ettim. Farkına varmadan hep onay almak, kendini beğendirmek ister yıldızım diyen bu tipler. İnsanlar beğensin, takdir etsin, sevsin onun için çok önemlidir. Eğer tutucu bir aileden geliyorsa cinsel kimliğini ve neşesini bastırır. Başarılı bir aileden geliyorsa gerçek yeteneklerini bastırır, bulamaz. Kendisinden bekleneni yapar. İş hayatında nasıllar? Hep daha çok başarılı olmalı, asla durmamalıdır. Kendi yetenekleri yerine ailesinin ya da toplumun onaylayacağı işleri yaparlar. Aile şirketinin başına geçerler, dededen devam eden işi sürdürürler. Aile doktor ol bizi kurtar demişse doktor olurlar. Sırf bu yüzden hafız olan birini tanıyorum. 4 kuşaktır ailede herkes hafızmış, o yüzden hafız olmuş. İlişki durumları nasıl? Kibirli ve seçici olduklarından çevrelerinde yakın dost, arkadaş bırakmazlar, barındırmazlar ya da kendi seviyesinin altında ona rakip olamayacak kişilerle arkadaş olurlar, sırdaş olurlar. Olması gerektiği gibidir hayatı, ilişkileri bu kişilerin. Üst kesim kodaman biriyle bir evlilik, imrenilecek bir tablo sergiler ama hepsi göstermelik, görünüşte. Aslında kendilerine gerçekten ne istediklerini sormuyorlar. Ya da kimseyi beğenip kendine layık görmediği için evlenemiyorlar.
Sağlıkları nasıl? Depresyon görülebilir. Bunu bile saklamaya çalışırlar. Genellikle migren, baş ağrıları olur. Kendilerine yaptıkları baskıdan dolayı oluyor bu. Böyle bir tanıdığım migren için sürekli hacamat yaptırıp kafasına sülük koyduruyordu. Ama ne yaparsa yapsın baş ağrıları geçmiyordu. Bu kişiler kendini aşırı zorladığı için mutsuzluk, gerginlik, boyun, omuz ağrıları olabilir. Daha iyi olamadım diye kaygıları varsa mide ağrıları baş gösterebilir. Şifasından konuşalım. Çalışkan olmak, kazanmak, güçlü olmak, bir numara olmak iyi bir şey. Ama bunu yapma nedenimiz önemli. Birilerinin gözüne girmek, takdir kazanmak ne derece önemli hayatımızda? Anne babamızın, sülalemizin bizim için düşündükleri hayatımızı ne kadar etkiliyor? Yani yaptığımız işleri ne için yapıyoruz? Kimin için yapıyoruz? Ve gerçekten bu işi sevdiğimiz için mi yapıyoruz? Mutlu muyuz? En iyi olmak neden bu kadar önemli? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sizi tatmin etti mi? Gerçekten istediğiniz bir hayatı mı yaşıyorsunuz? En iyi, en güzel diye bir şey olmadığını bilmeli, insanlarla hem eşit hem de özel olduğunuzu anlamalısınız. Mükemmel, tek ve eşsiz olan sadece Allah'tır. Ben kendim olmayı seçiyorum deyin. Olduğunuz halinizle yeterli ve değerli olduğunuzu bilmelisiniz. İşinizden geldiği gibi davranıp istediğinizi yapıp söyleyin. Beğenilme ve onay beklemeyin. Kendinizin zaten özel olduğunuzu keşfedip ayrıca özel olmaya çalışmayın. İçinizdeki hırsı fark edip dizginlemeniz gerekiyor. Hırs hata yaptırır, harama bulaştırır, öncelikleri değiştirir ve dünyaya tamah etmeye neden olur. Bu yüzden en hayırlı işte bile hırslanmayın. Daha fazla yapmalıyım, en iyisini yapmalıyım diyen iç sesinizi susturup gönderin. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi en iyi olmaya çalışmak da zarar veriyor insana. Başka insanların, özellikle ailenizin sizin hakkınızda düşündükleri sizi ilgilendirmez. Buna göre yaşayamazsınız. Buna göre bir hayat kuramazsınız. Böyle olursa siz kendiniz olamazsınız. Dolayısıyla yaşadığınız hayat da sizi yansıtmaz. Gerçekten böyle yaşamak istediğinize emin misiniz? Bir kere geldik dünyaya, hakkını vererek özümüzle hareket etmeliyiz. Gerçek beni ortaya çıkarmalıyız. Deniz kenarındaki kum taneleri hiçbiri diğerine benzemiyor. Yağan kar taneleri hepsi farklı güzellikte benzersiz. İnsanlar da öyle, hiçbir parmak izi diğerine uymuyor. Seçilerek yaratılmış insanlarız her birimiz ama kendimizden memnun değiliz. Kendimizi başkalarına kanıtlamaya çalışırken hayat elimizden uçup gidiyor. Hatalı ya da eksik yaparsam da yaptığım işleri sorun olmaz. Çünkü öğrenmenin ve ilerlemenin yolu denemekten, yanılmaktan ve yapmaktan geçer diyebilmelisiniz. Hiç kimse sizin hayatınızı çözemez veya kurtaramaz. Bu sizin sorumluluğunuz altında. Eğer hem dışta hem de içinizde bir bütünlük ve uyum istiyorsanız ve huzurla yolunuzu açmak istiyorsanız kendinizle ilgilenmeye başlayın. İç sesinizi dinleyin. Olumluları tutun, olumsuzları reddederek gönderin gitsin. En yakınınız bile içinizdeki fırtınayı sizin kadar hissedip çözüm yollarını araştıramaz. Bu iş sizin, bu hayat sizin. Kurtarıcınız da yine sizsiniz Allah'ın yardımıyla. İşe başlama zamanı. Olduğunuz yerden başlayıp sonu değiştirebilirsiniz. Bu saatten sonra ne yapacağım, olmaz kileri bir kenara bırakın. Merak etmeyin, bir şey kaybetmeyeceksiniz. Hatta kendi benliğinizi kazanacaksınız. Kim olmak istediğinize karar vereceksiniz. Ne kadar zeki, başarılı, güzel olursanız olun, kimse kibirliyi sevmez. Tevazu her şeydir. Bu yüzden lütfen şu küçük dağları ben yarattım duruşunuzu ve içinizdeki ucubu temizleyin. İnsanlar fark etmez sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Fark ediyoruz. Kendinizi yaptıklarınızı beğendiğiniz zaman hemen Enfal suresi 17. ayeti söyleyin. Savaşta onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Bedir Savaşı'ndan sonra sahabe kibirlenmesin ve zarara uğramasın diye inen bu ayet hepimize kurtarıcı oluyor çok şükür. Başarının kafanıza girmesine izin vermeyin. Başarısızlığın da kalbinize girmesine izin vermeyin. Güçte, güçsüzlükte, başarıda, başarısızlıkta hepsi bizim için. Hayatın bir parçası. Eğer ara sıra düşünmüyorsanız sadece hız yapıyorsunuz demektir. İstikametiniz hızınızdan çok daha önemli.
Ne olursa olsun yargılanacaksınız insanlar tarafından. O yüzden olmak istediğiniz kişi olun. Herkese kendinizi beğendirmeniz, sevdirmeniz mümkün değil. Öyle olsa en sevilen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Fakat onun da sevmeyeni ve düşmanları vardı. Ama o kendi olmaktan ve davasından vazgeçmedi. Bu yüzden kendiniz olun. İnsanlar sizi sevmek, beğenmek zorunda değil, siz de onları umursamak zorunda değilsiniz. Başkalarına hakim olmak güçtür, kuvvettir. Kendine hakim olmak ise gerçek güçtür. Kendine hakim olmanın yolu da kendini tanımaktan ve ne istediğini bilmekten geçer. Şu soruları kendinize bir sorun. Ben kimim? Ne yapmak istiyorum bu hayatta? İnsanlığa nasıl bir faydam olabilir? Rabbim benden ne yaparsam razı olur. Allah kibirli kullarını sever mi? Cevapları yorumlarda bizimle paylaşın, olur mu? Şunu hep hatırlayın ki umutlarınızı ve hayallerinizi önemseyen tek kişi sizsiniz. Onları gerçekleştirecek olan tek kişi de sizsiniz. Bu yolculuk sadece bedensel bir dünya yolculuğu değil, ruhsal ve uzantısı ahiret olan bir yolculuk. Burada ne ekerseniz diğer tarafta onu biçeceksiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Yorumlarda buluşalım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.